Kalkınma Yolu projesi çok ilginç bir projeye dönüşmüş oldu çünkü imzalar atılırken Irak Ulaştırma Bakanı sözleşmeyi imzalamadı. Bir süre duraksadı. Sonrasında ilk önce Hakan Fidan geldi. Ardından Irak Başbakanı'nın talimatıyla Irak Ulaştırma Bakanı imzayı atmak zorunda kaldı. Bu açıkçası çok ilginç bir durumdu. Bunun nedeni ne olabilir diye düşündüm. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Irak'a karşı yürütülen petrol davasını kaybettiğini öğrendim. Yaklaşık 1 milyar 471 milyon dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalacakmışız. Fakat tam da bu karar yeniden gündeme gelmişken dün çok ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye Petrolleri Irak'taki dev Kerkük sahasını geliştiren şirkete %15 oranında ortak oldu. Üstelik burada yaklaşık 3 milyar varillik petrol eşdeğeri kaynak potansiyelinden söz ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak'ta kurulacak olan yeni enerji düzeni sayesinde Türkiye'ye günde 1 milyon varile kadar petrol gelebileceğini açıkladı. Yani bir tarafta Irak'a ödenmesi gündemde olan 1,47 milyar dolar, diğer tarafta Kerkük petrollerinde yeni bir Türk ortaklığı, Ceyhan'a uzanan boru hattı ve Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamasını planlanan 17 milyar dolarlık kalkınma yolu. Biliyorum, ilk bakışta bu tablo oldukça çelişkili görünüyor ama gelin cevapları bulmaya çalışalım. Türkiye Irak karşısında gerçekten büyük bir kayıp mı yaşadı, yoksa bu ceza çok daha büyük bir enerji ve ticaret pazarlığının yalnızca bir parçası mı? Bugün size yalnızca bir tahkim davasını anlatmayacağım. Türkiye ile Irak arasında yarım asıldır devam eden petrol mücadelesini, El Fav limanını, kalkınma yolunu ve birkaç gün önce Ankara'daki canlı yayında yaşanan ilginç imza krizini aynı harita üzerinde birleştirmeye çalışacağım. Videoyu beğendiysen analizime başlıyorum. Şükran cezilen. Yanlış olmasın. 28 Temmuz 2026'da Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi Ankara'ya geldi. Görüşmenin gündeminde enerji, güvenlik, su, ulaştırma ve iki ülke arasındaki ticaret vardı. Fakat toplantının en önemli başlıklarından birisi yarım asırlık Kerkük-Ceyhan petrol düzeninin geleceğiydi. Çünkü 1973 tarihli Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması 27 Temmuz 2026 itibariyle sona ermişti. Tarafların yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyordu. Ancak görüşme günü kapsamlı enerji anlaşması henüz sonuçlandırılmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefin iki ülkenin de yararına olacak yeni ve kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşmasını en kısa zamanda imzalamak olduğunu söyledi. Ayrıca Irak petrolünün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden dünya pazarına daha yüksek miktarda taşınabileceğini, bu toplantının en somut enerji gelişmesi ise Türkiye petrolleri ile ilgiliydi. Türkiye petrolleri bildiğiniz üzere BP'nin bazı hisselerini aldı. Böylece Türkiye yalnızca transit ülke olmaktan çıkıp Kerkük ve çevresindeki toplam potansiyeli 3 milyar varilden fazla petrol eşdeğerine ulaşabilecek üretim projesine de ortak olmaya hazırlanıyor. Canlı yayınlanan imza töreninde bazı anlaşmalar imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 anlaşma değil miydi diye sordu. Görüntülerde ve toplantıyı izleyen basın kuruluşlarının aktardığına göre Irak Ulaştırma Bakanı kalkınma yolu kapsamında hazırlanmış ulaştırma anlaşmalarını ilk aşamada imzalamakta tereddüt etti. Irak Başbakanı Zeydi'nin kendi heyetiyle yaptığı kısa görüşmenin ardından iki ulaştırma anlaşması da imzalandı. Sosyal medyada bu tereddüdün İran'ın Irak üzerindeki etkisiyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Iraklı bakanın İran'a yakın siyasi çevrelerle ilişkili olduğu ve İran'ın kalkınma yolundan rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Ancak burada dikkatli olmak gerekiyor. Bakanın bunu doğrudan İran'ın talimatıyla yaptığına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yine de bu küçük kriz projenin Irak içindeki siyasi dengelerden bağımsız olmadığını açıkça gösteriyor. Peki Türkiye ile Irak nasıl bu noktaya geldi? Bunun için yaklaşık 53 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Bölüm 2: Petrol davası. Türkiye ile Irak 27 Ağustos 1973'te ham petrol boru hattı anlaşmasını imzaladı. İlk hattın yapımına 1976'da başlandı ve Ceyhan'daki ilk tanker yüklemesi 1977'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 986 kilometre uzunluğundaki bu sistem Kerkük çevresindeki petrolü Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan terminaline taşıyordu. Zaman içerisinde ikinci hat da devreye girdi ve sistemin teorik kapasitesi günlük yaklaşık 1,5 milyon varile kadar ulaştı. Bu hat yalnızca iki ülke arasındaki ticari bir boru değildi. Irak açısından Basra Körfezi'ne bağımlılığı azaltan alternatif bir çıkış kapısıydı. Türkiye açısındansa enerji gelirinin Ceyhan'ın stratejik öneminin ve Irak üzerindeki siyasi etkinin önemli araçlarından biriydi.
Fakat 2023 yılında Amerikan işgalinin ardından Irak'ın merkezi yapısı zayıfladı. Bağdat yönetimi ile Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında petrolün kime ait olduğu, sözleşmeleri kimin yapacağı ve geliri kimin yöneteceği konusunda büyük bir mücadele başladı. Irak Anayasası petrol ve doğalgazın bütün Irak halkına ait olduğunu söylüyordu. Irak Kürt bölgesel yönetimi ise kendi bölgesindeki sahalar içinde şirketlerle anlaşmalar yapıyor, petrolü bağımsız biçimde satmak istiyordu. Her şey 2014'te değişti. IŞİD Musul'u işgal etti. Irak ordusu kuzeyde birçok noktadan çekildi. Peşmerge güçleri de Kerkük çevresindeki bazı önemli sahalarda kontrol sağladı. Irak Kürt bölgesel yönetiminin petrolü yeni bağlantılar üzerinden Ceyhan'a taşınarak Kürt yönetimin talimatıyla tankerlere yüklemeye başladı. Bu noktada Türkiye transit gelir ve siyasi etki kazanırken Kürt yönetimi de Bağdat'a bağımlı kalmadan gelir elde etmeye çalıştı. Fakat hukuki açıdan çok önemli bir sorun vardı. Bu metinlere göre Türkiye, Ceyhan'daki depolama ve tanker yükleme işlemlerinde Irak Petrol Bakanlığı'nın talimatlarına uymak zorundaydı. Burada sıkça anlatılanın aksine tahkim heyeti Kürt bölgesinden gelen petrolün boru hattında taşınmasının tek başına otomatik bir ihlal saymadı. Asıl kritik ihlal şuydu: 21 Mayıs 2014'ten itibaren Ceyhan'daki tankerleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi talimatıyla yüklemeye devam etti. Bağdat yönetimi bunun üzerine Mayıs 2014'te konuyu Uluslararası Ticaret Odası kuralları ile yürütülen Paris merkezli tahkime taşıdı. Irak'ın iddiası basitti: bu petrol Irak'a ait. Türkiye ise Irak'ın taşıma ücretlerinin eksik yatırıldığını iddia ediyordu. Bu süreç iki hakimin hayatını kaybetmesi, pandemi ve dosyanın teknik karmaşıklığı nedeniyle 9 yıla kadar dayandı. Nihai kararsa 13 Şubat 2023'te verildi ve taraflara Mart ayında bildirildi. Yanılmıyorsam geçtiğimiz günlerde Paris'teki mahkemede bu kararı onadı ama siz yine de bir araştırın. Açıkçası emin olamadığım için net bilgi vermek istemiyorum. Dolayısıyla bu kararda kamuoyunda çoğu zaman Türkiye 1,5 milyar dolar ceza aldı şeklinde tek cümleyle anlatılıyor. Ama işin perde arkası biraz daha farklı. Tahkim heyeti Irak'ın bütün iddialarını kabul etmedi. Aynı şekilde Türkiye'nin karşı taleplerinin de bir bölümünü haklı buldu. Böylece Irak lehine yaklaşık 1 milyar 998 milyon dolar tutarında alacak hesaplandı. Yaklaşık 673 milyon dolarlık bölümse Irak'ın izni dışında satılan petrolün piyasa fiyatlarının altında el değiştirmesinden kaynaklanan zararla ilişkilendiriliyordu. Peki Türkiye'nin Paris'te açtığı iptal davası ne oldu? Paris İstinaf Mahkemesi 10 Mart 2026'da Türkiye'nin kararı kısmen iptal ettirme talebini reddetti ve Türkiye'yi 200 bin avro yargılama giderine mahkum etti. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki bu karar onandı. Hadi Türkiye 1,47 milyar dolarlık çeki hemen verecek demek de doğru değil. Taraflar henüz faizler, alacaklıların hangi tarihlerde ödeneceği gibi konular ve rakamlar henüz belirlenmedi. Bu süreç değişebilir. Ayrıca Irak'ın Amerika'da açtığı tenfiz, yani kararı tanıtma ve uygulatma davası da devam ediyor. Yine de bu rakamları anlamak için bugünkü kura çevirmek gerekirse 29 Temmuz 2026'da dolar yaklaşık 47,4 liraydı. Buna göre yaklaşık 69,7 milyar Türk lirasına denk gelen bir meblağdan bahsediyoruz. Bu rakam 2026 için yaklaşık 46,8 milyar lira olarak öngörülen Dışişleri Bakanlığı bütçesinden çok daha büyük. Yani borç gerçekten büyük bir meblağ. Bu noktada vatandaşların cebinden çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları olabilir. Çok normal ama ben buraya girmek istemiyorum açıkçası. Size bırakıyorum yorumu. Ama şu bir gerçek ki bu dava yalnızca Türkiye'ye zarar vermedi. Boru hattı kapanınca Irak'ta milyarlarca dolar kaybetti. Zira süreç mahkemeye yansıyınca Kerkük-Ceyhan hattındaki Kuzey Irak petrol akışı 25 Mart 2023'te durmuştu. O dönemde bu rota üzerinde günde yaklaşık 450 bin varil petrol taşınıyordu. Bu miktar dünya petrolünün 0,5'i olsa da çok büyük bir miktardı. Aslında bu hat 2023'ün sonundan itibaren Türkiye tarafından açılmıştı ama Bağdat, Kürt bölgesel yönetimi ve petrol maliyetleri ile ilgili konularda başka insanlarla anlaşamadı. Bu nedenle 2,5 yıllık kapanmayı yalnızca Türkiye'nin tek taraflı kararıyla açıklamakta eksik olur. Bu akış 2025 Eylül'ünden itibaren yeniden başladı. İlk aşamada günlük yaklaşık 180 ila 190 bin varil seviyesinde ihracat yapıldı. Bu geçmişe kıyasla çok düşük olsa da aslında iyi bir başlangıç. Kısacası ortaya oldukça ironik bir tablo çıktı. Irak yaklaşık 1,47 milyar dolarlık bir tahkim kararı kazandı ancak petrol ihracatındaki önemli gelirini de kaybetmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'de transit gelirlerinden enerji arzını kullanabileceği önemli bir kanaldan mahrum kaldı. İşte iki ülkenin bugün neden yeniden masaya oturduğunu anlamak için önce bu tabloya bakmamız gerekiyor.
Zira az önce de bahsettiğim gibi eski anlaşma artık sona erdi. Türkiye aynı şartlarda yalnızca geçici bir uzatma yapmak istemiyor. Hattın daha yüksek kapasiteyle kullanılacağı, Güney Trakya'daki sahalara kadar uzanabileceği bir anlaşmayı kapsamak istiyor. En önemlisi tahkim pazarlığını da sürece dahil etmek istiyor. Öte yandan Irak ise Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki gerilimlere karşı petrolünü kuzeyden çıkarabileceği güvenli alternatifler istiyor. Bu noktada Türkiye'ye de ihtiyaçları var. O yüzden şimdi size ilginç bir projeden bahsetmek istiyorum. El Fav Limanı ve Kalkınma Yolu projesi. Bölüm 3 Kalkınma Yolu. Irak haritasının en güneyine baktığınızda Basra Körfezi'ne doğru uzanan dar bir kara parçası görüyorsunuz. Burası El Fav Yarımadası. Batısında Kuveyt, doğusunda İran bulunuyor. Irak'ın yaklaşık 483 bin kilometre karelik yüzölçümüne karşılık denize kıyısı yalnızca yaklaşık 58 kilometreden ibaret. Yani Irak dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi olmasına rağmen açık denizlere oldukça dar bir kapıdan ulaşabiliyor. Bağdat yönetimi bu dezavantajı avantaja çevirmek için El Fav Büyük Limanı'nı inşa ediyor ve projenin toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Fakat liman tek başına yeterli değil. Bir gemi Körfez'den El Fav'a geldiğinde yükünü boşaltacak ama bu yük Irak'ın içinden geçerek Avrupa'ya nasıl ulaşacak? İşte bunun cevabı kalkınma projesinde gizli. El Fav limanının tamamı yaklaşık 5 milyar dolarlık, limanı Türkiye'ye bağlayacak kalkınma yoluysa yaklaşık 17 milyar dolarlık ayrı bir projeden oluşuyor. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan 1200 kilometre karelik hat kalkınma yolu projesi El Fav limanından başlayıp yaklaşık 1200 kilometre boyunca Irak'a güneyden kuzeye geçecek bir demiryolu ve otoyol sisteminden ibaret. Hat Basra'dan Bağdat'a, oradan Musul çevresine ve Türkiye sınırına ulaşacak. Daha sonra Türkiye'nin demiryolu ve karayolu ağına bağlanarak Mersin limanına, İstanbul'a ve Avrupa'ya uzanabilecek. Az önce de söylediğim gibi projenin toplam maliyeti 10 milyar dolar. Bunun yaklaşık 10,5 milyar doları demir yoluna ve elektrikli trenlere, 6,5 milyar doları ise karayolu ile hizmet tesislerine ayrılacak. Farklı aşamalar için 2028, 2033 ve nihai kapasitesi için 2050'ye uzanan tarihler de açıklanıyor. Irak bu koridorun Asya ile Avrupa arasındaki taşımayı Süveyş rotasına göre yaklaşık 11 gün kısaltabileceğini savunuyor. Bu iddia özellikle Kızıldeniz'deki saldırılar, Süveyş kanalındaki güvenlik sorunları ve gemilerin zaman zaman Ümitburnu'na yönelmek zorunda kalması nedeniyle daha fazla dikkat çekiyor. Fakat kalkınma yolu Süveyş kanalının yerini alacak demek şimdilik fazla iddialı. Süveyş'ten yılda 1 milyar tonun üzerinde yük geçebiliyor. Kalkınma yolundaysa yükün gemiden trene veya tıra aktarılması, Irak boyunca taşınması, sınırdan Türkiye'ye geçirilmesi ve Avrupa ağına bağlanması gerekecek. Bu işlemler zaman kazandırabileceği gibi yeni maliyetler de oluşturabilir. Projenin başarısı yalnızca ray döşemeye bağlı değil. Irak'taki güvenlik, gümrük süreçleri, demiryolu standartlarının uyumları, sınır kapılarının kapasitesi, yatırım finansmanı ve Türkiye tarafındaki bağlantıların tamamlanmasıyla ilgili. Yani bu rota Süveyş'i ortadan kaldıramayacak fakat Süveyş'in aksadığı dönemlerde zaman açısından hassas yükler için güçlü bir alternatif koridor haline gelecek ve bu koridorun kuzey kapısı da Türkiye olacak. Peki Türkiye bu projeden ne kazanacak? El Fav'dan çıkan bir konteynerin Avrupa'ya ulaşabilmesi için Irak'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'de Körfez ülkeleriyle daha hızlı ve doğrudan bağlantı kurabilmek için Irak'a ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu proje gerçekleşirse Türkiye yalnızca transit ücreti kazanmayacak. Liman hizmetleri, depolama, kara ve demiryolu taşımacılığı, gümrük, sigorta ve yeni lojistik merkezleri gibi şeyler de kazanacak. Jeopolitik açıdan da Türkiye Basra Körfezi ile Avrupa arasındaki bağlantının vazgeçilmez ülkelerinden birisi olmayı hedefliyor. Türkiye'nin kurmaya çalıştığı denklem aslında çok basit. Kerkük'te petrolün üretimine ortak ol, petrolü Ceyhan'a taşı, El Fav'a gelen ticari yükleri Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönder. Böylece Türkiye'yi hem enerji hem de lojistik açısından Irak'ın en önemli dış kapısı haline getir. Irak açısından da amaç çok basit. Petrol gelirine bağımlı olmayı bırak, ekonomiyi, lojistik, sanayi yatırımlarıyla çeşitlendir, Basra Körfezi'ndeki risklere karşı kuzey yönünde ikinci bir çıkış kapısı oluştur. Ve böylece İran'ı biraz daha yalnız bırak. Tabi burada İran faktörünü de konuşmak gerekiyor çünkü gerçekten İran faktörü önem kazanıyor. Irak'ın ticareti ve siyaseti üzerinde uzun süredir güçlü bir etkisi bulan İran, Basra'dan Türkiye'ye uzanan kendisini dışarıda bırakacak bu projeyi aslında hiç sevmiyor. Bu nedenle bazı uzmanlar kalkınma yolunun yalnızca ekonomik bir proje olmadığını, Irak'ın bölgesel bağımsızlığını arttırabilecek siyasi bir hamle olduğunu da düşünüyor.
Kısacası finalde şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin tahkimde kaybettiği 1,47 milyar dolar gerçek. Bu kararın kamu maliyetini yük oluşturma ihtimali de gerçek. Ancak Türkiye ve Irak ilişkisini yalnızca bu cesadan ibaret görmek de mümkün değil. Çünkü bugün masada sadece geçmişteki o anlaşmazlıklar yok. Kerkük'teki 3 milyar varilin potansiyeli, günlük 1 milyar varil hedefi ve yaklaşık 5 milyar dolarlık El Fav limanı, Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan 17 milyar dolarlık kalkınma yolu da var. Asıl mücadele geçmişte kimin hata yaptığından çok bundan sonra Irak'ın petrolünü nasıl şekillendireceği ve Türkiye'nin bu rolü nasıl üstleneceği. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.